Şimdi de Likya'nın Likya'ya başkentlik yapmış olan Kısantos şehrindeyiz. Burada kazıda çalışan, uzun yıllardan beri kazı ekibinde yer alan Durmuş amcamızı bulduk. Sayın Durmuş Kiraz amcamız bize kısacık burayı bir tanıtacak. Kendisini dinliyoruz. Arkadaşlar, burası Fethiye'den Antalya'ya kadar Likya'nın baş şehri ve dini merkezi. 3000 dönüm yere oturmuş, 38.000 kişi yaşamış burada. Milattan önce 2500 yıllarında kurucu Likya, 450-475 yıllarında Likya'nın üstüne Roma gelmiş, yerleşmiş. Erken dönem İsa'dan sonra 2. yüzyılda da Roma'nın üstüne Bizans gelmiş, yerleşmiş. 3 tane uygarlık birbiri üstüne yerleştiği için, birbirinin malzemesini kullandığı için her şey burada Helenistik bir döneme geçmiş. Şu Likya, şu Roma, şu Bizans derken zorlanıyoruz. Karşımızda gördüğümüz 2500 yıllarında düşmandan kendilerini korumak için yaptıkları sur duvarlarını görüyoruz. Burası Roma'nın agorası, çarşı, halkın alışveriş ettiği yer. Bu gördüğümüz yazıtlı pile 11 metre yüksekliğinde buranın savaş öyküsüne yazılmıştır. Bu yazıları çözemedikleri için 3 tarafı Likya, arka tarafı 9 Büyük İskender Alexandra'yı. Bunun en üstte tahtta oturan aslan kabartmalar 1842'de Charles Pelus Londra'ya götürmüş. Keray Mezar Odası da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. 6 metresini götürmüşler, 4 metresi bizde kalmış. Evlerimizi, bağlarımızı yaktılar, yıktılar. Evlerimizi mezar ettiler. Bizi yerle beraber etti. Kahrolsun Brutus diye naletlemeler var üzerinde. Bu gördüğümüz Likya karaörtü ev tipi bir mezar. Ölen ölü dirilecek inancıyla öbür dünyada kullansın diyerekten kendine ait altını, küpesi, yüzüğü, bileziği neyi varsa kabirlere konmuş. Aşağısı 44 ne var ne yoksa alıp Londra Brutus Müzesi'ne götürüyorum. Bu tiyatro milattan önce 2500 yıllarında Likya'nın amfiteyatrosu. Amfiteyatrolar topraktan başlar basamaklar ve arkaya doğru yatar gider. Maske, komedi oyunları ve orkestra gösterileri yapmışlar 5000 kişilik. Ama 450-475 yıllarında burası Roma egemenliğinin altına geçtiğinde Romalılar Likya'nın amfiteyatrosunu arenaya çevirmişler. Şu yarım daire şeklindeki duvarı, yükseltilmiş duvarı gördüğümüz zaman da mutlaka tiyatrolar Roma tiyatrosudur. O tarafta oturan kişilere aslanlar zarar vermemesi için yapılmıştır. Burada 5 tane aslanı hapsedip şuradan 2 tane esiri ortaya indirip aslanlara parçalatıp halka seyrettirmişler. 5000 kişilik tiyatro. Bu gördüğümüz harpiler anıtı 8 metre 87 santim yüksekliğinde yapılmıştır. Harpiler mitolojide ölünün ruhunu gökyüzüne taşıyan yaratıklar demektir. Bunun doğusunda ve batısında kralın yakınlarının hediye sonuçları ve saygı duruşlarını gösteriyor. Nardır, çiçektir, hayvandır, kuzey ve güneyine geçtiğimiz zaman yarı kadın, yarı kuş, yarı balık şeklinde kucağında bebek olanlar da bizim melekler dediğimiz gibi ölünün ruhunu gökyüzüne taşıyan sirenler yer almakta. Denizcilik yapan kayık gibi bir mezar. Öldükten sonra ölen ölü dirilecek inancıyla öbür dünyaya giderken sel felaketine tutulmuşlarında bunu kayık gibi ters çevirip buna tutunaraktan öbür dünyaya geçmek amacıyla yapılmış anıt bir mezardır. Bunu ahşap olarak nitelendirmiş adam ama kalın taşa yapmış. Bu mezar üstüne ölüsü konduğu için, altına da altın küpesi konduğu için bunların patlatılmasının nedeni İngiliz arkeolog Charles Pelus tarafından. Bu gördüğünüz orijinal duvar Bizans duvarı. Bakın arkada büyük adamların oturduğu tiyatronun taşlarını sökmüşler, kendilerine uygun görmüşler, duvar yapmışlar. Evet, burada şehre getirilen su kanallarını görüyoruz. Şimdi bununla ilgili de Durmuş amcamız bize bilgi verecek. Şuraya geç. Bu su kanalları Roma dönemine ait. 450-475 yıllarında yapılmıştır. 25 kilometre karşıda İslamlar Köyü var. Buradan akvedüklerle buraya suyu getirmişler ve bu kanalizasyon yoluyla şehre suyu dağıtımı yapmışlar Roma döneminde. Ama Likya döneminde bu şehirde akarsu var. Eşençay aşağıda kalıyor, Santos yukarıda. Su alamadıkları için yağmur sularını sarnıçlarda tutup halk içme suyunu böyle temin etmişler. Yağmur olmadığı zaman da bizim Eşençay'ından döner dolaplarla sarnıçlara suyun basıldığını tespit ediyor arkeologlar. Likya Akropolü. Likya dönemine ait 10 metre derinliğinde 35 metre derinliğinde su sarnıçları var.
Şu sütunun yanında Roma dönemine ait duş kabini, yüzme havuzu var şu duvarın olduğu yerde. Bunlar erken dönem Bizans evleri. Bu sütunun yanında Bizans manastırı var. Şu duvarın arka kısmında da Artemis Temple Tapınağı'nın kalıntısı var. Likyalılar buraya yerleşim yaptığı zaman da Brutus'a karşı savaşırken savaşı kaybedeceğini aklı kesince aile ve çocuklarını burada Akropol'a topluyorlar. Diyorlar ki biz savaş kaybedeceğiz, ne yapalım? Bunlar esir düşüp de rezil olmaktansa biz ölümü tercih ediyoruz diyorlar. Aile ve çocuklarını burada ateşe verip yakıyor Likyalılar. Erkek kısımları savaşaraktan terastan aşağı atıp kendilerini intihar ediyorlar. 2 sefer toplu katliam burada yapılmış arkadaşlar. Kazılarda çıkan yanık topraktan biz bunları burada yapıldığını bunlardan bilgi veriyoruz sizlere. Bu kadar. Burada bulunan bazı eserlerin, kalıntıların, bazı antik kentlerde çıkan kalıntıların, taşların Fellow tarafından İngiltere'ye götürüldüğü aynen burada yazıyor. Şimdi bir de bunu Durmuş amcama soruyorum. Durmuş amca, Fellow'un buradan götürmüş olduğu şey sadece ve sadece buradaki taşlar değil herhalde. Burada ne takılar, ne şeyler varsa hiçbir şey koymadan mezarlara bütün girmiş, hepsini toplayıp alıp götürmüş. Ve patlatmış herhalde bir de bunları. Patara'ya indiriyor. Patara'dan İngiliz donanma gemisi geliyor. İngiltere'den yüklüyor. Elini kolunu sallay Londra'da düşüneceğime götürüyor. Teşekkür ediyorum Durmuş amca. Ben de teşekkür ederim.